Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çok beğeneceğinizi düşündüğüm şahane bir kurabiye tarifim var. Mersin'de Tarsus'ta Tarsus gevreği olarak bilinen muhteşem bir tatlı kurabiye tarifi. Fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli kurabiye tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine bir çay bardağı tahinimizi ekleyelim. Ben kavrulmuş tahin kullandım. Özellikle bu kurabiyede kavrulmuş tahini çok yakıştırıyorum. Tarsus gevreğinin normalde orijinal hali bu arada yuvarlaktır ama ben uzun rulo şeklinde yaptım. Dilerseniz orijinal şeklinde de yapabilirsiniz. 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. 1 çay bardağı su ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm ise 125 mililitredir. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bu malzemelerimi önden şöyle bir karıştırıyorum. Şeker oranını biraz daha fazla seviyorsanız 1,5 su bardağı da ekleyebilirsiniz. 1 su bardağında gayet hafif susamın da tadını alabileceğiniz, tahinin de tadını alabileceğiniz, şekeri baskın olmayan çok lezzetli bir kurabiye oldu. 150 gram tereyağı ekliyorum. Bu aşamada 4 su bardağı un ekledim ama hamurum cıvık olacağından dolayı yarım su bardağı olarak toplamda 5 su bardağı un eklemiş oldum. Bazen unun markasına göre değişkenlik gösterebiliyor bu oran. O yüzden kontrollü bir şekilde ekliyoruz unumuzu. Ele yapışmayan yumuşacık kıvamlı bir kurabiye hamuru hazırlayacağız. 1 paket hamur kabartma tozu ekliyorum ve 1 paket toz vanilya ekleyip bu malzemelerimi elimle güzelce yoğuruyorum. Yumuşacık, ele yapışmayan bir kurabiye hamuru hazırlayalım. Kurabiye hamurumuzu hazırladıktan sonra rulo şeklini vereceğiz. Dediğim gibi orijinalinde Tarsus gevreği yuvarlak, böyle hafiften yassı olarak bir hazırlanan kurabiyedir. Benim de kanalımda daha önce sizlerle tarifini paylaşmıştım. Bu sefer bu şekilde farklı olarak yapmak istedim. Yakından da gördüğünüz gibi şimdi yarım su bardağı unumu ekledim. Tekrardan yarım su bardağı un ekledim. Toplamda 5 su bardağı un eklemiş oldum. Unu lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Yumuşacık, ele yapışmayan bir kurabiye olacak. Sert hamur olursa lezzeti kıyır kıyır olmaz. O yüzden yumuşak, kulak memesi kıvamında bir kurabiye hamuru hazırlayalım. Hamurumuzu bu kıvamda yaptıktan sonra şekil vermeye başlayabiliriz. Cevizden biraz büyük olacak şekilde kurabiye hamurumuzdan parçalar koparalım ve tezgahın üzerinde silindir şeklini verelim. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı bir şekilde dizelim. Bu malzeme ölçülerinden toplamda 60 adet susamlı, tahinli kurabiye elde ettim. Dilerseniz daha çok yapmak isterseniz malzeme ölçülerini arttırabilirsiniz. Daha az yapmak isterseniz de malzeme ölçülerini yarı olarak azaltarak kurabiye sayısını azaltabilirsiniz. İnce bir kurabiye olduğu için sayısı oldukça çok çıktı. Tabii yuvarlak yaparsanız, orijinal boyutunda yaparsanız daha az sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Bu şekilde tek tek de yapabilirsiniz. Uzun bir şekilde büyükçe hamurdan parçalar kopararak bıçakla keserek de birkaç tane aynı anda da yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Açıkçası kurabiye hamuru çok kolay şekil aldığı için ben tek tek bu şekilde uğraşmak istedim. Daha kolayıma geldi. O yüzden teker teker bu şekilde hazırladım kurabiyelerimi. Kurabiyelerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra 2 yemek kaşığı pekmezimizin içerisine 1 su bardağı su ekleyelim ve karıştıralım. Kurabiye hamurlarımızı ilk önce pekmezli suya batıracağız. Sonrasında kavrulmuş susama batıracağız. Ben bu sefer susamlarımı hazır olarak kullanmadım. Kendim sade olan susamları tencerede kısık ateşte devamlı karıştırarak, kavurarak hazırladım. Dilerseniz hazır, dilerseniz de evde benim yaptığım gibi kavurarak susamlarınızı hazırlayabilirsiniz. Toplamda 170 gram susam kullandım. Tam 70 oldu. İstediğiniz pekmez çeşidiyle kullanabilirsiniz. Ben üzüm pekmeziyle kullandım. Üzüm pekmezini suyla karıştırarak pekmezli karışımımı hazırladım. Yakından da gördüğünüz gibi sonrasında susama buluyoruz. Her tarafına susam gelecek şekilde hazırlayalım. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı bir şekilde diziyorum.
Kolay bir şekilde kurabiyelerimi yerleştirebilmek için hafiften tepsimi ıslattım. Öyle yağlı kağıdını serdim. O yüzden ıslak bir görüntü görüyorsunuz. Bu şekilde yaptığınız zaman kurabiyeler kaymamış oluyor. Kurabiyelerimizi hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin altı ve üzeri güzelce kızarana kadar pişirelim. Bu kurabiyelerin her tarafı susamla kaplandığı için altının kızardığından emin olmak için mutlaka fırın kapağını açıp altını kontrol edin. Çünkü çok belli olmayabilir. Ben fırınımda yaklaşık 20 dakika kadar tuttum. Gevrek bir kurabiye olduğu için erkenden fırından almıyoruz. 15 dakikanın sonrasında kontrol edebilirsiniz. Herkesin fırın markası değişkenlik gösterdiği için ısısında da daha çabuk pişirebilen veya daha yavaş pişiren fırınlar olabilir. Kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Yakından da gördüğünüz gibi muhteşem oldular. Gerçekten çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdiden deneyen herkesin ellerine kollarına sağlık. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Denedikten sonra yorum yazmayı lütfen unutmayınız. Bu arada kurabiyenin dokusunu bir ısırık alarak bir de elimle bölerek göstereceğim. Çoğunlukla takipçilerim hem ısırık alarak hem de çatalla ezilmesini veya elimle bölmemi istediği için dokusunu tam olarak anlamak istiyorlar. O yüzden iki türlü de gösteriyorum. Hiçbir türlü kurabiye israf olmuyor. Hem bölündüğü zaman hem de bu şekilde ısırık alındığı zaman afiyetle tüketiyoruz. Henüz Tarsus gevreğinin tadına bakmadıysanız eğer bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Uzun süre bayatlamayan, kıyır kıyır ağızda dağılan çok lezzetli bir tatlı kurabiye. Küçükken de bu hazır olarak tükettiğimiz yuvarlak susamlı tatlı kurabiye lezzetine çok benziyor. Şimdiden bunu da belirtmek isterim. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıvamını, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinizin mesajlarına teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Kanalımda görmek istediğiniz tarifler varsa eğer yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinizin yazdığı mesajları okuyorum ve mutlaka planlamamın içerisine alıyorum ve tarifi sizlerle paylaşıyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.